Ekranların son zamanlarda en çok sevilen ve en çok seyredilen dizisi Uzak Şehir'i orijinaliyle kıyaslamaya geldim. Dizinin orijinali 5 sezon süren ve Orta Doğu'da büyük ses getiren bir Lübnan yapımıydı. Dizinin orijinal adı Al-Hayba'ydı. Al-Hayba oldu size Uzak Şehir. Başrollerinden tutun da yan rollerine kadar, yan rollerden tutun da dizinin senaryosuna kadar her şeyi kıyaslayacağım. Son zamanların en ilgi çekici videosu olacağından eminim. Mutlaka video izliyorsunuz, paylaşıyorsunuz ve paylaştırıyorsunuz. Beni ilk defa izliyorsanız bir seferliğine video sonuna kadar izleyin. Videomu seveceğinizi biliyorum. Videoya başlamadan önce Süleyman kardeşinizin bu ufacık kanalına destek olmak adına Dizin kanalına abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız hemen başlayalım. Öncelikle başrollerden başlamak istiyorum ama senaryosundan başlamak daha iyi olur. Uzak Şehir ile Al-Hayba dizisi genel senaryo bakımından aynılar. Ama işleyişleri farklı. Peki nasıl? Dizinin orijinali Al-Hayba ilk sezon 30 bölüm sürdü ve bölümleri 40-50 dakika civarındaydı. Ama Uzak Şehir bizim televizyon kurallarından dolayı 2 saat civarı sürüyor. O bakıma da genel hikaye aynı ama ekstra bir sürü aksiyon üretiyorlar. Örneğin dizinin orijinalinde Sadakat'i böyle göremezdiniz. Daha yaşlı bir kadın ve evinde sürekli bastonla gezen biriydi. Kadın yaşlı ama yaşına göre çok baskın biriydi. O ağırlığı hissedebiliyordunuz. Ama Sadakat'e bakınca tam olarak öyle olmuyor. Karakter kıyaslamalarına geleceğim. Al-Hayba dizisi Uzak Şehir kadar heyecanlı olmasa da izlerken dizi yavaş ilerlemesine rağmen dizinin esrarengiz bir yapısı olduğundan dolayı diziyi izledikçe izleyesiniz geliyor. Orada ne bu kadar koşuşturma vardı ne de bu kadar karakter çatışmaları vardı. Dizinin bölümleri kısa sürmesine rağmen Uzak Şehir kadar hızlı geçmiyordu. Ama açık konuşmak gerekirse Uzak Şehir'den daha esrarengizdi. Evet, geldik oyuncu kıyaslamalarına. Öncelikle Cihan Albora'dan başlamak istiyorum. Orijinalindeki oyuncuların adlarını söylemeyeceğim çünkü gerek duymuyorum ama erkek ile kadın başrolü söylemek iyidir. Erkeğin adı Jabal'dı. Kadının adı da Alya'ydı. Yani kadın başrollerin adı aynı. Her iki dizide adı aynı olan iki karakter var. Alya ile Şahin. Diğerlerinin hepsinin adı farklıydı. Cihan Albora Uzak Şehir'de olduğu gibi orijinalinde de pek konuşmayı seven biri değildi. Ama Uzak Şehir'de senaristlerden dolayı Cihan çok daha fazla konuşmak zorunda kalıyor. Annesi sıkıştırıyor, Alya durmuyor, kardeşi Kaya, Şahin, Ecmel falan derken Cihan Albora susmuyor. Ama orijinalinde adam çok az konuşurdu ama konuşması çok etkili olurdu. Annesi asla onun lafının dışına çıkmazdı. Çünkü Cihan'ın her şeyi ailesi için yaptığını iyi bilirdi. Bizim Uzak Şehir'de de Sadakat Cihan'ın her şeyi ailesi için yaptığını bile bile Cihan'ı zorluyor. İstemese de Cihan'ı kışkırtmış oluyor. Ama orijinalinde asla böyle şeyler göremezdiniz. Cihan Albora az öz konuşan ve ağırlığı olan biriydi. Bizim Cihan'ın da farklı güzel meziyetleri var. Öyle dedim diye de adamı eziyorum sanmayın. Bu arada orijinalinde de adamın sevdiği vardı. Metresi vardı. Demir'in karısıyla evlenip boşanmıştı. Ama burada Demir'in eşi intihar etti dediler. O senaryo orijinalinden farklı işlendi. Genel hikaye böyleydi ve yaptığı işler de aynıydı. Kaçakçılıklar falan. Orada da Cihan ağır silah ve uyuşturucuya karşıydı. Şimdi geldik Alya'ya. Alya orijinalinde nasılsa burada da aynı. Birebir neredeyse aynı yazmışlar. Ama burada daha çok kaynanasına kızıyor. Orijinalinde böyle ağır konuşamıyordu. Yine evladını kurtarmak için kaç kere kaçmayı deniyordu falan. Orijinalindeki abla esmerdi ama esmer olmasına rağmen bana çok güzel geliyordu. Gerçi siz de ekranda görüyorsunuzdur. Orijinalinin ilk sezonunda Boran'ı göstermediler. Öldü dendi ve devamında olaylar işlendi. Bu arada orijinalinde Cihan'a flash yollayıp da video izletmiyorlardı. Cihan'a mektup yollamışlardı. Cihan da kardeşinin düşüncelerini bildiğinden dolayı Alya'nın getirdiği vasiyet mektubunu okumadan yakıyordu. Böylesine de tüyler ürperten bir senaryoydu. Al-Hayba'yı izlerken çok şaşırıyordum. Her iki dizideki Alya da şahaneydi ama bizim Alya bence daha iyi, daha bir duygu veriyor. Geldik kaynanaya. Sadakat asla böyle değildi. Durgun, sözü dinlenen, kafasında
kafasındakini yapan ve yaptıran biriydi. Bizimki gibi savaştan savaşa atlamıyordu. Evet, Ecmel'le Fidan'la yine konuşmuyordu ama aralarında bu kadar da düşmanlık yoktu. Sadece Sadakat Suriyeliydi diye Ecmel ve ailesi Lübnanlı olduğundan dolayı Sadakat'i sevmiyorlardı. Azem'in neden Sadakat'i aldığını anlayamıyorlardı. Bu arada orijinalinde de Sadakat'in kocası Azem düşman tarafından öldürülmüştü. Bilginize. Geldik Kaya'ya. Kaya orijinalinde de laf dinlemeyen arabesk bir adamdı ama bizimki kadar sevecen değildi. Daha bir serkeş bir tipteydi. Zerrin için ölürdü de öldürürdü de, hatta adını dövmeyle koluna yazdırmıştı. Sonra intihar falan edecekti. Öylesine Zerrin'i seviyordu. Bizim Kaya bence daha iyiydi orijinalinden ama dizinin orijinalini izleyenler varsa yorumlara fikirlerini yazabilirler. Geldik kilit karakterlerden biri olan Şahin'e. Şahin orijinalinde de aynıydı. Adı Şahin'di. Pek konuşkan biri değildi. Babasının sözünden çıkamıyordu. Gün geliyordu ağlıyordu. Kaya ile araları çok iyiydi. İkisi de birbirlerinin kız kardeşlerini sevdiği için araları iyiydi. Kaya onun düşmanlığına asla inanmazdı. Şahin hain değil derdi hep. Orijinalinde de bizim uzak şehirde de Şahin ile Kaya dostu aynıydı. Ama orijinalinde Şahin ile Nare böyle yan yana gelemezlerdi. Bizim uzak şehirde Nare ile Şahin olayını çok abartıyorlar. Bu kadar iç içe değillerdi ama sezon finalinde Şahin'le alakalı çok büyük bir şoka uğruyorduk. Bir sezon boyunca Şahin'in hainlik mevzusu işlendi ve sonunda da çok büyük bir şokla sezonu kapatıyorlardı. Şimdi söylemek istemiyorum, belki dizinin orijinalini izlemek isteyenler olur diye, ama sonu muazzamdı. Bakalım uzak şehirde de aynısı olacak mı, merakla bekliyorum. Gelelim Nare'ye. Nare de hep soğuk, ailesinin inadına saçma bir adamla evlenip garip gureba bir kadındı. Orada da hamileydi ve çocuğu düşüyordu. Ama bebeğin düşme şekli orada farklıydı. Kocasını sevmiyordu. Kocası Özkan, Alya ile işbirlik içine girmek istiyordu. Ama Alya uzak şehirde olduğu gibi orada da Cihan'a hainlik yapmadı. Bazen bazı şeyleri olduğu için yapmak zorunda kaldı. Özkan'la bir ara anlaşmak zorunda olması gibi. Ama bence orijinalindeki Özkan daha bir ciğersizdi. Fotoğrafını bulamayabilirim. Eğer bulduysam görürsünüz. Ama ben pek sevmiyordum. Geldik Ecmel'e. Bu adam orijinalinde de kahpelik yapıyordu. Cihan'a neler yaptı. Oğlu Şahin'e ne blöfler yapıyordu. Karısına ve kızına neler diyordu. Tabi ne kadar da olsa Ecmel'in eline su dökemez. Bizim Ecmel daha bir film. Anasını satayım, şaka gibi bir adam bizimkisi. Ama orijinalindeki berbat bir şeydi. Bence orijinalindeki adam daha bir güçlü görünüyordu bizimkinden. Ama bizimki kahpelikte zirveye oturur. Daha diyecek bir şey bıraktım mı bilmiyorum ama devamını izleyenler yorumlarda tamamlar. Ecmel'in karısını falan anlatmayacağım. O kadarına gerek yok. Bu arada az önce kullandığım cümleler dizideki karakter içindir. Oyunculara diyeceğimiz bir şey yoktur, bilginiz olsun. Bu defa Demir'e geldik. Şimdi siz Demir'i çok seviyorsunuz, sempatik buluyorsunuz ya. Orijinalinde hiç öyle değildi. Çok hain, eli ayağı durmayan, yüzümüzü gülümseten hiçbir sahnesi olmayan bir adamdı. Burada senaristler sağ olsunlar Demir'i sempatik bir düşman olarak karşımıza çıkarmışlar. Ferit Kaya da işini çok iyi yapıyor. Kendisini tebrik ediyorum. Demir adamdır diyelim. Onun uzak şehirde ölen sevgilisi de gerçeğindeki gibi değil. Gerçeğinde kadın yaşıyordu ve Cihan'la boşanmışlardı. Demir'i kışkırtıp Cihan'ın üzerine salıyordu. Ama işin sonucunda kötü şeyler oldu. Burada demeyeyim, belki izleyenler olur. Son olarak Mine'den bahsedelim. Mine de orijinalinden çok ayrı. Tek yönleri metres olmaları. Onun dışında orijinaliyle alakası yok. Orijinalindeki kadın diş doktoruydu ve kliniği vardı. Hastanede müdür falan değildi. Cihan ile Alya'ya o kadar karışamazdı. Hatta onlara hiçbir etkisi olmamıştı. Sadece Cihan'ı seven ve o geldiğinde de sıcak davranan biriydi. Bizim Mine gibi hainlikler, arkadan iş çevirmelere çalışmalar tarzında şeyler hiç yapmıyordu. Bu arada kadının kızı da vardı. Bir bölümde geliyordu da Mine'nin de kızı var ama daha göstermediler. Bu kıyas kısmımızda dizinin tüm arka plan mevzularını konuşacağız. Öncelikle müzikler. Elbette kıyaslanmayacak derecede bizim uzak şehrin dizi müzikleri der geçerim. Atakan Ilgaz da çok güzel işler ortaya koymuş. Jeneriğimiz de onlardan uyarlama. Ama bizim Sezen Aksu'muz tabii ki de çok büyük bir artı getiriyor. Demardin şarkısını çok beğeniyorum. Ama dediğim gibi şarkı onlarınkinden uyarlama. Li Beyrut yazarsanız orijinali çıkar E ile, bilginiz olsun. Yönetmen elbette
Elbette bizimkiler çok iyi. Bu kadar uzun bölüm sürelerine rağmen adamlardan iyi iş çıkarmışlar. Senaryoda bence bizimki daha iyi. Çünkü 2 saatlik bölümleri böylesine heyecanlı yazmak çok zor bir iştir. Tabi orijinali 5 sezon sürdü. Adamların yazdıklarının üzerine bizimkiler de yazıp çekiyorlar. Eğer adamlar gibi 5 sezon sürdürebilirlerse, yani sonuna kadar gidebilirlerse ayakta alkışlarım. Ama bence pek mümkün değil. Ama yine de bizim senaristleri alkışlıyorum. Daha 12. bölüme geldik. Belki de adamların 5. bölümündeyiz. Düşün, 5 çarpı 40 dakika eder size 200 dakika. Adamların 200 dakikalık senaryosunu biz alıp 11 çarpı 120'den 1300 yapar. Adamların 200 dakikalık senaryosunu alıp 1320 dakikaya sığdırmışız ve buraya kadar da hiçbir izleyici bıkmamış, dizi tekrara falan düşmemiş. Gerçekten çok büyük bir başarıdır. Bu arada Türkiye'de birçok sevilen projede oynayan Kenan Çoban, bu projelerde Kurtlar Vadisi Edo gibi yapımlar da var. Kenan Çoban Alhayba'da da oynadı. Hatta ekranda Alhayba'nın başrol karakteri Jabbal'la olan fotoğrafını da görüyorsunuz. Bu bilgiyi de videoda dipnot olarak söylemek istedim. Genel anlamda her iki dizi de izlemeye değer. Hatta hiç izlememiş olsaydınız ikisini de şiddetle önerirdim. Önce orijinalini, yani Alhayba'yı, sonra da bizim Uzak Şehri izleyin derdim. Çünkü ben öyle yaptım ve çok memnunum. Bu videodan da çok memnunum. Uzun zamandır yapmayı istiyordum ve şükür yapabildim. Artık gözüm açık gitmeyeceğim. Tabi bu işin esprisi, ama çok işime sinen bir video oldu. Galiba YouTube'da çeken de yok. Süleyman kardeşinize destek için videoyu beğenip abone olursunuz artık. Bir de videoyu paylaşıp yorumlarınızı da yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomda çok güzel bir konuyla geliyorum. Sizin diziniz benim dizin. Yani kanalım dizim de diyebiliriz. Bundan da 50 tane espri çıkar ha. Umarım espriyi anladınız. Şimdilik hoşçakalın.